şartlarındaki yapılmış tarihi bir çeşme arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yukarısı falan. Yeni gibi oluyor. Bu da su kuyusu. Büyük ihtimalle yine evet, günümüz şartlarında yapılmış başka bir kuyu var. Alan taramamız ileriyi gösteriyor. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Herkese cümleten selam, aleyküm diyorum arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkamda görmüş olduğunuz eser tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış en eski çeşmelerden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Şu an tarihi bir çeşmenin önünden videoma başlamak istedim. Arkadaşlar çeşme Roma döneminden Osmanlı döneminden bugünümüze kadar ulaşmış nadir çeşmelerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Çeşme şimdilik çalışıyor ama yeni düzen bir hortum çekilmiş. İçindeki su bahçeye, bahçeden de su kuyusu olacak şekilde, ayarlanacak şekilde bir dizayn edilmiş. Önceden burası akıyormuş. Yeni çeşmede İlerideki beyaz çeşmemiz arkadaşlar. Orayı da göstereceğim. Bu güzelliği şöyle bir yakından görmek istiyorum. Gerçekten şu an yaşayan bir tarihle karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz bütün kayalar el yardımıyla yontulmuş, şekillendirilmiş kayalar. Şöyle de göstereyim. Hiçbir şekilde bir takım taklavat, alet, edevat kullanılmamış. Tamamen el imkanlarıyla o günün şartlarındaki takım taklavatla yapılmış tarihi bir çeşme arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu tarihi çeşmeden başlayaraktan size bölgeyi güzelce bir tanıtmak istedim. Evet, şu an üzerinde şapkasını görüyoruz. Ve şu kısımda su çıkan kısım. Şurada da ikinci şapkasını görüyoruz arkadaşlar. Hemen karşısında da bir yerleşim alanı var. Büyük ihtimalle gene eski tarihlere dayanan bir yerleşim alanı. Onu da size kısaca göstereyim. Bakın arkadaşlar, burada da bir yayla, artık deposu mu derim, yemek pişirme yeri mi dersin, ne derseniz bilmiyorum ama burası da tarihe ev sahipliği yapmış güzel bir bölge ve bölgenin güzelliklerinden bir tanesi. Burada büyük ihtimalle bir su kuyusu veya hayvan barınağı gibi bir kısım var arkadaşlar. Tam olarak kestiremiyorum ama ya hayvan barınağı ya da su kuyusu olma ihtimali yüksek. Evet, yapısı tarihi çeşmemiz. Tarihi çeşmede arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Muazzam malzemeler çıktığı biliniyor tarihi çeşmelerden. Onlardan bir tanesi olma ihtimali yüksek. Biz de burayı şöyle tanıta gideceğiz ve burada bir alan taramamızı çalıştıracağız arkadaşlar. Şimdilik size yapıları göstermek istiyorum. Daha sonra da burada alan taramamı aktif edeceğim. Birkaç tane de artık göçmüş Osmanlı veya Roma dönemine ait yapılar var. Onları da göstereceğim birazdan size. Ama öncelikle şuradaki ikinci çeşmemizi, yani bölgenin ikinci güzellikteki çeşmesi arkadaşlar. Bakın, bura büyük ihtimalle yakın zamanda restore edilmiş. Çünkü boyası falan yeni gibi duruyor. Evet. Çok muazzam
bir su akıntısına mevcut. Halen yıllar geçmesine rağmen şaldır şaldır akıyor arkadaşlar. Bölgede herhangi bir yol, herhangi bir yapı, yeni yapı yok arkadaşlar. Ama ne hikmetse bu çeşme yenilenmiş ve boyanmış. Hemen şuradaki yapılarımı da göstererekten devam etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bir tane şurada yapı var. O yapı göçmüş artık. Yerle yeksan olmuş. Ve birkaç tane de şurada yapı var. Hemen oraya da gideceğim. Zaten malzemelerim çoğu da orada. Ben şöyle videoya oradan başlamak için özellikle oraya geçtim. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da su kuyusu. Büyük ihtimalle yine tarihi bir kuyu. Çünkü gerçekten çok eski bir tarihe ait olduğu aşikar. Biz de şöyle bir inceleyelim bakalım. Evet. Burası tarihe ev sahipliği yapmış. Gerçekten muazzam güzellikte ender yerlerden bir tanesi. Su kuyusunun derinliği nereden baksanız arkadaşlar şöyle 3-4 metreye yakın bir derinliğe sahip. Belki daha fazladır. Zamanla dolmuş da olabilir. İşte yapraktı, ağaç dalıydı falandı, fişmandı. Yani şimdi gözüken 4 metre veya 3,5-4 metre civarında bir derinliğe sahip. Evet. Bu da bölgenin bilinen en eski kuyularından bir tanesi. Bu da büyük ihtimalle Osmanlı ve Roma dönemlerine ev sahipliği yapmış. Muazzam güzellikteki o dönemin en gözde su kuyularından bir tanesi imiş arkadaşlar. Rivayetler ve söylentiler onu söylüyor. Şöyle devam edelim bakalım. Su kuyumuzu da gördükten sonra burada evet günümüz şartlarında yapılmış başka bir kuyu var. Hemen şöyle devam ediyoruz. Şurada arkadaşlar büyük bir yapı varmış. Oraya da gitmek istiyorum ama şuradaki terk edilmiş ve göçmüş yapıları da size göstermek istiyorum. Evet. Zamanında taştan yapılmış yapılardan bir tanesi de burası arkadaşlar. Bakın. Artık kullanılamaz hale gelmiş. Bakın bu duvarları hem tahtadan hem de taştan dizayn edilmiş şekilde yapılmış. Şöyle göstereyim. Ve bir tane de şurada var arkadaşlar. Onu da göstererekten alan taramamla bir sinyal kontrolü yapacağım bölgede. Evet. Bu da ikinci yapımız arkadaşlar. Bunun gibi birkaç tane daha yapı var yukarılarda. Hepsini gezmek istemiyorum. En yakınlardakini size göstererekten olayıma girmek istedim. Tarihi çeşme, Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi çeşme. Önündeki yayla yapıları var. Bir tane işte ocaklık, bir tane hayvan barınağı gibi yapılar var. Tabii onlar artık kullanılamaz halde. Tarihi çeşme, tarihi kuyumuz ve o döneme ait insanların yaşamış olduğu yapılar arkadaşlar. Şu an yakınlarında 2 tanesi vardı. İkisini de gösterdim. Burada güzel bir alan taramayla sinyal kontrolü yapacağım. Daha sonra inşallah kaydeder bir sinyal bulursak hep beraber ne yapacağız? Oranın çalışmalarını başlatacağız. Tarihi çeşmeden başladık. Tarihi kuyu günümüz şartlarında
halen ayakta duran güzel bir beyaz çeşme ve terk edilmiş 2 tane yapı. Bölgeyi kısaca anlatmak gerekirse tarihi çok zengin, tarihe ev sahipliği yapmış güzel bir bölge arkadaşlar. Burada alan taramamızı aktif edeceğiz. Bakalım nasıl bir güzellikle karşı karşıya kalacağız. Hep beraber görelim. Alan taramamız ileriyi gösteriyor. Yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, Pirri Reis model 16 yeni almış olduğum alan taramam. Birçok eseri bulmamda en büyük yardımcılarımdan bir tanesi oldu. Birçok arkadaşım da sipariş verdi ve kullandılar. Hemen hemen hepsi de memnun. Teşekkürlerini ilettiler. Bazıları bir takım sıkıntılar yaşadı. Onlar da teknik servis yardımıyla işlerini çözdüler diye biliyorum. İnşallah istenilen verimi de onlar da almıştır diyorum. Bu arada çekilişimize bir aydan bir az süre kaldı arkadaşlar. Hepinizi çekilişe bekliyorum. Şartları yerinize getirdiğiniz sürece İnşallah bütün hediyelerin en güzelini sizlere veririz diyorum. Bu arada alan taramamız yapının içine girdi arkadaşlar. Evet. Alan tarama yapının tam köşe noktasında bir sinyal kaptı. Şöyle bir başka bir versiyonda bir daha bakalım. Evet. Yine aynı derecede sinyali verdi arkadaşlar. Yapının hemen köşe tarafında. Ne yapacağız? Dedektörümüzle malzemelerimizi buraya alacağız ve buranın tamamen kontrollerini sağlayacağız arkadaşlar. Bakalım daha nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Hep beraber görelim. Yapımızda şöyle göstermek icap ederse, evet, burası çıkış arkadaşlar. Biz de zaten oradan girdik içeri. Şöyle dedektörümüzü alıp dedektör yeraltı görüntüleme ile birlikte sinyallerimizi bir kontrol edelim. İkisini de alalım ya da alabildiğimizi alalım. Şöyle çantamız sırtımıza. Evet. Burada belli ki güzel malzemeler olma ihtimali yüksek. Bugünlerde arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bölgesel olarak terk edilmiş yapılara merak saldım. İnşallah buradan da güzel bir malzeme bularak ayrılırız ümidindeyim. Dedektörümü açtım. Kurulmasını bekliyorum. Topraklama yapıyorum arkadaşlar.
sinyal aldığımız kısım. Evet. Dedektörümüzde güzel bir sinyal yakaladıktan sonra hemen yeraltı görüntülememizle olayımıza gireceğiz. Bakalım nasıl bir grafik çıkaracak yapının içinden bize. Çıkan grafik arkadaşlar. Bakın kırmızıda görüyor musunuz? Bayağı yüklü bir veya çok değerli bir malzeme var. Evet. Hislerimde kesinlikle yanılmadım. Terk edilmiş evlerde makinelerle birlikte güzel malzemeler bulurum ümidiyle gelmiştim ve ümitlerim hiç de boşa çıkmadı arkadaşlar. Bakın harika malzemeler bulduk. Çok şükür muazzam eserler var. Ne diyoruz? Arkadaşlar şöyle bir pointer sinyaline de bakalım. Doğru mu? 3B tarama diyelim. Canlı tarama pointer. Evet, yeraltı görüntüleme cihazımızda harika bir grafik verdi ve pointerimizde güzel sinyaller gösterdi arkadaşlar. Ne yapacağız? Buranın güzelce bir çalışmasına başlayacağız. Başlamadan önce şöyle bir ufak çaplı bir buranın pointerle falan malzemelerine bakacağım ama çantadan onları hazırlamam gerekiyor. Daha sonra tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet, hazırlığımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi güzel bir şekilde ne yapacağız? Kameramızı başımıza sabitleyeceğiz ve buranın güzellikleriyle işimize koyulacağız. Hadi bakalım, rast gelsin diyoruz.
Bayağı da topraklanmış. Şurada bir çukur açıldı arkadaşlar. Evet. Şu kısımda bir çukur açıldı. Şöyle sizi de yakından göstermek icap ederse. Evet. Bakın arkadaşlar, sinyal aldığımız kısmın alt kısmı bir çukur açıldı. Bakalım çukurdan ne gibi bir güzellik çıkacak.
İşte burada. İşte burada. İşte. Aman Allah'ım. Of 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 of. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir şey ya? Of 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 of. Aman Allah'ım. İşte bu. İşte bu. Yok arkadaşlar. Sinyal buraya kadar. Evet. Terk edilmiş Roma ve Osmanlı dönemine ait evlerden çıkan muazzam güzellikteki tarihi eser arkadaşlar. Evet. Hiç böylesini beklemiyordum. Gerçekten harika. Şuna bakar mısınız? Harikulade. Of 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 of. Of 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 of. Evet. Tarih kokan bir bölgede terk edilmiş evlerin duvarından çıkan muazzam güzellikteki eser. Evet arkadaşlar. Tarihi bir çeşme, tarihi bir kuyu ve tarihi zengin yaşanmışlıklarla dolu bir bölgede terk edilmiş Roma ve Osmanlı dönemine ait evlerin duvarlarından tarihi eser fışkırıyor diyebilirim arkadaşlar. Bizim nasibimize böyle bir güzellik çıktı. Alan tarama, dedektör ve yeraltı görüntülememizle sinyal tespiti yaparak nokta atışı malzememizi bulduk ve gün yüzüne çıkardık. Evet arkadaşlar, düşüncelerinizi yorumda belirtirseniz severim. Malzeme hakkında bilgisi olanlar yoruma yazsın. Bugünlük nasibimiz güzel bir eser. Tarihi çok eski bir eser. Büyük ihtimalle Roma dönemine ait bir eser. Evet. Gerçekten harika bir eser arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çekilişi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.